Yani kabul edelim, yapay zeka artık hayatımızın her yerinde. Bize yeni fikirler mi lazım? Anında veriyor. Yazdığımız bir e-postayı mı düzeltecek? Saniyeler içinde hallediyor. Hatta en karmaşık problemleri bile çözüyor. Kısacası hayatımızı inanılmaz kolaylaştırıyor. Ama durun bir dakika. Acaba bu rahatlığın, bu kolaylığın farkında olmadığımız bir bedeli olabilir mi? Yani biz bu süreçte zihnimizden neleri feda ediyor olabiliriz? İşte bu analizde yapay zekanın düşünme biçimimiz üzerindeki o pek de göze çarpmayan derin etkilerine dalıyoruz. İşte tam da bu noktada karşımıza çok ilginç, hatta biraz da rahatsız edici bir bulgu çıkıyor. Araştırmanın temel tespiti şu: yapay zekayı çok sık kullanan kişiler, evet, kısa vadede daha doğru kararlar alıyorlar. Ama uzun vadede eleştirel düşünme performansları ciddi şekilde zayıflıyor. Bakın, bu sadece bir varsayım değil. Öğrenciler, mühendisler, bilgi çalışanları, yani pek çok farklı grup üzerinde deneyler yapılmış ve sonuç hep aynı. Yapay zeka olmadan bir iş yapmaları istendiğinde odaklanma süreleri düşüyor, problem çözme yetenekleri daralıyor ve hafızaları zayıflıyor. Peki ama bu nasıl olabilir? Gelin şimdi bu bulgulara nasıl ulaşıldığına biraz daha yakından bakalım. İşte bu, meselenin kalbindeki soru. Bizi daha akıllı, daha hızlı yapan bir şey, aynı zamanda bizi nasıl daha az yetenekli hale getirebilir ki? Bu kafa karıştırıcı çelişkiyi çözmek için gelin önce resmin pozitif tarafına bakalım. Yani yapay zekanın bize sunduğu o harika vaatleri. Peki ilk etapta hepimiz neden yapay zekaya bayıldık? Cevap aslında çok basit, değil mi? Zihnimize adeta bir turbo takviyesi yapıyor ve işin ilginç yanı, bu yaptığımız şey aslında o kadar da yeni değil. Sadece çok daha güçlü bir versiyonu. Uzmanlar buna bilişsel yük devre adını veriyor. Kulağa teknik gelebilir ama aslında çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Beynimizin yükünü hafifletmek için işleri dışarıya, bir araca devretmek. Yani bir alışveriş listesi yapmakla, hesap makinesi kullanmakla aynı mantık. Binlerce yıldır yaptığımız bir şey bu. İşte yapay zeka bu eski stratejimizi alıp ona adeta süper güçler kazandırıyor. Bunun faydalarını zaten hepimiz yaşıyoruz, değil mi? Düşünsenize, o sıkıcı rutin işleri yapay zeka halledince bize ne kalıyor? Daha yaratıcı, daha stratejik düşünmek için zaman ve enerji. Karmaşık verileri saniyeler içinde analiz edip önümüze koyuyor, karar verme hızımızı ve kalitemizi arttırıyor. Hatta bazen tıkandığımız anlarda öyle bir fikir veriyor ki yaratıcılığımızı ateşliyor. Yani bu kadar faydası varken neden bu kadar popüler olduğunu anlamak hiç de zor değil. Evet, buraya kadar her şey harika. Ama işte şimdi madalyonu çevirip diğer yüzüne, o pek konuşulmayan gizli maliyetlere bakma zamanı. Aslında ortada çok net bir takas var. Kısa vadede ne kazanıyoruz? Hız ve doğruluk. Anlık işlerde daha iyi oluyoruz. Peki uzun vadede neyi feda ediyoruz? İşte bu biraz ürkütücü. Hafızamızı, yaratıcılığımızı ve belki de en önemlisi eleştirel düşünme yeteneğimizi. Aslında ortada çok net bir takas var. Kısa vadede ne kazanıyoruz? Hız ve doğruluk. Anlık işlerde daha iyi oluyoruz. Peki uzun vadede neyi feda ediyoruz? Bunu şöyle düşünün, spor yapmayı bıraktığınızda kaslarınıza ne olur? Zayıflar, erir. İşte beynimiz için de kullan ya da kaybet prensibi birebir geçerli. Bizim yerimize yapay zeka düşündükçe o değerli zihinsel kaslarımız da zamanla zayıflamaya başlıyor. Bilim insanları bu duruma bilişsel atrofi diyor. Yani bildiğiniz zihinsel körelme. Ve sakın bunun sadece tek bir çalışmanın sonucu olduğunu düşünmeyin. Mesela Kumar'ın 2025'teki çalışması yaklaşık 200 farklı araştırmayı bir araya getiren devasa bir analiz. Ve sonuçlar çok çarpıcı. Gördüğünüz gibi hafızamızdan dikkat süremize, problem çözme becerimizden kendi yargılarımıza güvenimize kadar neredeyse her alanda benzer bir zayıflama örüntüsü var. Hatta bakın, daha somut bir örnek, 2025'te 666 katılımcıyla yapılan bir çalışma durumu rakamlarla ortaya koyuyor. Grafik çok açık. Yapay zeka kullanımı arttıkça eleştirel düşünme puanları nasıl da keskin bir şekilde düşüyor, görüyor musunuz? Aradaki ilişki, yani korelasyon, inanılmaz derecede güçlü ve negatif. Peki bu bağımlılık hali nasıl ortaya çıkıyor? Araştırmacılar bunun iki aşamalı bir süreç olduğunu söylüyor. Her şey işlevsel bağımlılıkla başlıyor. Yani aman daha hızlı olsun, daha doğru olsun diye yapay zekaya güveniyoruz. Masum görünüyor, değil mi? Ama sonra ikinci ve asıl tehlikeli aşama geliyor. Normatif bağımlılık. İşte bu noktada artık kendi muhakememizi bir kenara bırakıp yapay zekanın çıktısını sorgusuz sualsiz doğru olarak kabul etmeye başlıyoruz.
Alarm zilleri işte tam da burada çalıyor. Peki tüm bu olanlar sadece bazı becerilerimizi kaybetmemizden mi ibaret? Keşke o kadar basit olsa. Hayır, mesele çok daha derine iniyor. Yapay zeka adeta düşünme sürecimizin mimarisini, temel yapısını değiştiriyor. Bu değişimi açıklayan çok ilginç bir teori var. Dağıtılmış biliş. Teori şunu söylüyor. Artık düşünce dediğimiz şey sadece kafamızın içinde olup bitmiyor. Kullandığımız araçlara, yani yapay zekaya doğru yayılıyor. Beynimiz ve yapay zeka adeta tek bir melez, bilişsel sistem gibi çalışmaya başlıyor. İnsan artı makina. Peki bu melez sistemin potansiyel bir yan etkisi ne olabilir? İşte burada bilişsel standartizasyon diye bir kavram devreye giriyor. Düşünün, milyonlarca insan aynı yapay zeka modellerini kullanıyor. Bu durum zamanla hepimizin daha benzer şekillerde düşünmesine, yazmasına, hatta yaratmasına yol açabilir. Gesnot'un 2025'te söylediği gibi bu durumun sonu hepimizin aynı şekilde düşünmesine varabilir. Bu özgünlüğün, farklı bakış açılarının ve gerçek yaratıcılığın filizlendiği o zengin entelektüel ortam için gerçekten de ciddi bir risk. Tamam, tablo biraz endişe verici görünebilir. Peki ne yapacağız? Karamsarlığa kapılıp teknolojiyi hayatımızdan tamamen mi çıkaracağız? Hayır, tabii ki çözüm bu değil. Asıl mesele yapay zekayı reddetmek değil, onunla olan ilişkimizi yeniden, daha bilinçli bir şekilde kurmak. Buradaki anahtar kelime bilinçli olmak. Amaç yapay zekanın zekamızın yerine geçmesine izin vermek değil, onu kendi zekamızı geliştirmek, artırmak için bir araç olarak kullanmak. Yani sürücü koltuğunda her zaman biz olmalıyız. Peki bu sağlıklı dengeli ortaklığı nasıl kuracağız? Neyse ki uzmanlar bize 3 adımlık basit bir yol haritası sunuyor. 1. Yapay zeka okur-yazarı olun, yani kullandığınız aracın sınırlarını, güçlü ve zayıf yanlarını, hatta olası ön yargılarını bilin. 2. Eleştirel düşünme kasınızı sürekli çalıştırın. Yapay zekanın verdiği cevabı nihai doğru olarak görmeyin, aktif olarak sorgulayın, başka kaynaklardan doğrulayın, kendi aklınızın süzgecinden geçirin. Ve 3. Daha iyisini talep edin. Bize sadece hazır çözümler sunan değil, bizi düşünmeye teşvik eden, zihnimizi zorlayan sistemleri destekleyin ve talep edin. Ve son olarak herkesin kendine sorması gereken o can alıcı soruya geliyoruz. Sizin için yapay zeka nedir? Zekanızı bileyen bir araç mı? Yaratıcılığınızı ateşleyen bir ortak mı? Yoksa onsuz hareket edemediğiniz bir koltuk değneği mi? Bu soruya vereceğiniz dürüst cevap, gelecekteki zihinsel çevikliğinizin anahtarı olabilir.